hem bayan olduğu için hem de hocamıza saygımızdan ötürü ilk önce sözü Büşra Sungur hanımefendiye vermek istiyorum. Rusya ve Türkiye avarlarını anlatacaklar bize. Teşekkür ediyorum. 8 Mart gayet son. 8 Mart. Rusya ve Türkiye avarları. Teşekkür ederim Işık Hanım. Tekrardan merhaba diyorum. Ve bugün benim için hem konu itibariyle doktora tezimin de aslında bakacak olursanız bir kısmını içeren ve tarihçi merakımı da bu şekilde işin içine katmamı sağlayan bir sunum gerçekleştireceğim. Bu fotoğrafı çeken bir gazeteci çok eski bir albümden bulmuş. Bir avar yüzü olduğu için, bir de bizim milli çalgımız kumumuzu burada göstermek için koydum. Bugün ben biraz hızlıca, çok kısa bir giriş yapacağım. Bu avar etnonimi üzerinden özellikle yola çıkacağım. Çünkü konu aslında Hilmi Hocam'ın konusu. Bu alana çok girmeyeceğim bugün ama tarihsel kısmına. Çok kısa, biraz ben severim böyle önceden biraz bilgi vermeyi. Mesela etnonimle ilgili nedir etnonim dediğimiz şey ve Türklüğün etnonimleri nelerdir? Ve avar, buradan da işte avar etnonimine biraz bağlanıp daha sonra da asıl konumuza geçmek istiyorum. Şimdi Türkler ilk çağlarda itibaren yani var olmaya başladıkları zaman onlara verilen isimler vardı ve bunlar aslında bu bilgiyi ben Mirfati Zakiye'den aldım. Ar, Us, As, Sak, Sun, Ku, Men, Man gibi birinci etnonimlerle adlandırılıyorlardı. Bunlar kabile isimleriydi o zamanlarda. Çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Daha sonra kabilelerin birleşimiyle ve büyüme sürecinde halkların oluşması esnasında halklar şekillenirken birinci etnonimlerin bir araya gelmesiyle ikinci etnonimler oluşuyor. Ve bunlar yani yukarıda görmüş olduğunuz aslında halklar bir araya geliyorlar. Ve bunlar işte Kuvar mesela, Kuvar yani Kavar. Yani buradan Hazar'a gidiyoruz mesela. Kuman, işte Kuşan, Ku ve Sak birleşiyor, Kusak, Kuşak, Kuçak, Kıpçak oluyor mesela. Ve Asun, Usun zaten Hun aslında etnonimin oluyor. Asun, Musun oluyor mesela. Bunları hemen hızlıca bahsetmek istedim. Bunlar ikinci etnonimler. Ve burada özel etnonimler ve cins etnonimler de söz konusu aslında. Özel olanlar halkların kendi, yani kabilelerin diyelim, kendi etnonimleriyken daha sonra bunlar boyunduruk altına alındıkça bize daha büyük Türk işte halk, büyük bir halk gelip mesela diyelim boyunduruk altına aldığı zaman onun etnonimini kabul ediyorlar. Ve bu aslında birkaç tane özel etnonimin tamamına sahip olan cins etnonim oluyor, Türk adı gibi mesela. Yani ben Hazarların da böyle olduğunu düşünüyorum, Kıpçakların da aslında böyle olduğunu düşünüyorum daha ilerleyen dönemlerde. Çünkü onlar da federatif bir yapıya sahipler. Aynı zamanda fenotip etkisinin de bu belirleyicilikte rol aldığını söylüyor Zakiye. Diyor ki güneyli daha esmer olan halklardan farklı olan, yani Türk halklarından farklı olan, kuzeyli ve sarışın olan işte halkları belirtirken diyor bu mesela menler, kuman, ku açık renk demek, yani ku beyaz parlak anlamını veriyor. Bununla birleşiyor, kuman oluyor. Ya da işte biraz önce bahsettik, Kusak, Kıpçak etnonimde dönüşüyor. Bu arada Ar etnonimine de bakmamız gerekiyor. Çünkü çok sık görüyoruz Türk adlarında bunu. Bu sadece bir tamlayanla beraber kullanılıyor. Yani günümüzdeki kullanım da bu şekilde zaten. Ve bunlar bu cümleden çünkü Ar etnonimi beraber kullanıldığı zaman çok etkileyici bir hale, yani etki alanı ve etkileyiciliği fazla oluyor. Suvar mesela, Suvar. Bulgar, yani o Ar aslında insan anlamını da biliyor. Öyle anlaşılıyor buradan çıkarım yaptığımız zaman. Bulgar mesela karışık insanlar. Zakiye buna şey demiş, nehir insanları ama bulgamaktan geliyor ve bence Bulgar aynı zamanda karışık insanlar değil. Hazar, dağ insanları, Tatar, yabancı insanlar, Nişar, orman insanları, Kuvar, Kavar, ak insanlar gibi. Buradan Avar'a da geliyoruz nihayetinde. Avar, av insanları olarak söylüyor Zakiye. Ve avcılar olarak nitelendirilmiş. Daha ilerleyen dönemlerde mesela Kuzey Hindistan'a baktığımız zaman avar ismi aynı zamanda başıboş dolaşan anlamını da veriyor. Özgürce başıboş dolaşan. Sabirlerin de enteresan bir şekilde bu şekilde adlarının anlamı bu şekilde veriliyor.
Gene Razoni'ye baktığımız zaman o Gyula Moravcsic'e dayanarak 2600 yıl önceki Avaris ismini buluyor kavmini ve bunu Avarlarla birleştiriyor ve bunun için yeterince elimizde kaynak var diyor. Ve Türkçe karşı koyan anlamını verdiğini söylüyor Avar adının ve bu tam bir Türkçe addır diyor. Ben burada enteresan bir şekilde Kenan ve Filistin üzerinden Mısır'a gelip yerleşen Hiksosları düşündüm bunu okuduğum zaman. Avaris yani onların başkentlerinin ismiydi. Çok eski bir tarih ve çok eski bir gene etnonim olarak karşımıza çıkıyor. Buradan ben biraz Sabirlerden bahsetmek istiyorum çünkü Sabirler çok önemli bir Türk halkı. Sabir ismi bildiğiniz üzere aslında Sibirya ismini veren Türk topluluğu. Ve Sabirler daha sonra Kuzey Kafkasya'ya geliyorlar. Burada ben onu kısaca hemen vermek istedim. Gene anlam olarak bunun Razoni'ye bunun Avar gibi başıboş dolaşan anlamını verdiğini söylüyor. Milattan sonra işte Tarım Turfan bölgesinde yaşarlarken Sabirler muhtemelen Juanların etkisiyle, onların bastırmasıyla Ural bölgesine, Batı Sibirya tarafına göç ediyorlar. Burada Oğurları ve orada yerleşmiş olan Oğur kavmi var. Onu Oğur olarak geçiyor ve onunla beraber Macarları yerlerinden çıkarıyor. Yani bir kısmen de etkisi altına alıyor. Yani onları buyruluk altına alıyor. Ve çok ileri tekniklere sahip. Yani teknolojik olarak çok ileri ve ileri bir medeniyet sahibi bir topluluk Sabirler. Dolayısıyla çok büyük etki yaratıyor Ural bölgesinde. Bugün bile Hanti-Mansi toplulukları ve daha doğuya baktığımız zaman işte gene hatta şey tarafında bile Altay tarafında bile sözlü geleneklerde hala Sabirlerden bahsedildiği söyleniyor. Yaklaşık bir 40 yıl kadar orada kaldıktan sonra 515'lerde Kuzey Kafkasya'ya geliyorlar. İçlerinde bulunan Macar unsurlarla beraber. 558'de de orada tabii gene çok ileri bir medeniyete sahip oldukları için orada yerleşiyorlar ve kabul ediliyorlar diğer topluluklar tarafından. Fakat 558 yılları civarında Kuzey Kafkasya ve Dağıstan bölgesine gelen Avarlar tarafından yenilerek tarih sahnesinden siliniyorlar. Burada Avarlardan çok kısa ben bahsedeceğim bununla ilgili çünkü yayın da yaptım. Ve Türkler tarafından parçalanan Juanların müttefikiydi Akunlar. 500'lü yılların hani başlarında diyelim. Herhalde yaklaşık 100 yıl kadar Juanlarla müttefiklikleri var. Bunlar Akun etkinlikler olarak geçiyorlar. Bunlar Kuzey Kafkasya'ya Türk yani Göktürk denilen Türk devletinin bastırmasıyla ve saldırmasıyla batıya doğru göç ediyorlar ve Kuzey Kafkasya'ya geliyorlar. İsimlerini değiştirerek Avar yapıyorlar. Bunun çeşitli sebepleri olduğunu söylüyor araştırmacılar. Avar adı aslında biraz korkunç görünmek için de aldıklarını söylüyorlar. Çünkü aynı zamanda Juanlara da ithaf edilen bir isim bu. Avar ismi. Dolayısıyla o bölgeye geldikleri anda artık Akunlar, Eftelikler değil, söz konusu olan Avarlar oluyor. Burada yine biraz kökenden çok kısa bahsedeceğim. Avarlar iki ayrı görüş var. Gyula Zaslo, Chaleni ve Jörfi'nin Urallardaki Kama bölgesi yani Fin-Ugor kökenlerinde olabileceğini iddia ediyor. Artman'ın ve Gumiler ise Altay bölgesini işaret ediyor onlar için. Bunlar Hundur diyor. Burada ben biraz da Avarlardan önce orada var olan yani Kuzey Kafkasya Avarlar geldiği zaman boş değildi tabii ki. Yani oranın da bir yerli halkı vardı ve bunlar Kimmer soyundan gelen daha sonradan da İskitler tabii ki bu bölgeye hakim oluyorlar ve Sarmatlar da aynı şekilde aynı soydan gelen. Onların bu bölgede yer alan diğer halklar olduğunu vurgulamak istedim. Kimmerler Kuzey Kafkasya, Karadeniz ve Avrasya bozkırlarından neşet etmiş. İskitler ise daha sonra geliyor ve Kimmerleri yerinden oynatıyor zaten. Kimmer ismi Asur kaynaklarında Gimri olarak geçiyor. Ben Gimri isminin çok net bir şekilde ortaya çıktığını görüyorum. Şamil'in doğduğu köyün ismi Gimri. Burada enteresan bir bilgi var. Herodot diyor ki M.Ö. 3. yüzyılda onlara Dahlar deniyordu diyor. Ve bu Dağıstan isminin Dağıstan'dan geldiği belli, çok belli. Yani dağlar ülkesi değil, romantik bir şekilde yakıştırıldığı gibi. Dağlar yani Daklar, İskitler ülkesi demek aslında. Ve bunlar geldikleri zaman, Avarlar geldikleri zaman orada bu halkı buluyorlar aslında ve tabii ki orada bir karışma oluyor onlarla. Çok doğal olarak, antropolojinin birinci kuralıdır.
halklar karışır. Dolayısıyla İskit kökenli bu halkla karışıyor. Avarlar bir miktar zaten 10 yıl falan kalıyorlar Kuzey Kafkasya'da. Türk devletinin baskısı yüzünden yer değiştiriyorlar daha sonra ve Macaristan'a gidiyorlar, o bölgeye gidiyorlar. Fakat yöneticileri kalıyor. Az sayıda kalan bu yöneticiler yerel halkla karışıyor ve ismini bırakıyor şeklinde bir açıklama var ve en mantıklı açıklama da bu. Yani İskitlerden günümüzdeki avarlara kaldığını düşündüğüm noktaları yazdım buraya. Ve aynı zamanda avarlardan gelen ne geldiğini düşünüyorsam onu da sağ tarafa yazdım. İskitlerde riton işçiliği, altın gümüş, yani boynuz işçiliği, altın gümüş işçiliği, güreş, yani Kuzey Kafkasya'nın milli sporudur. Türkiye'de de var tabii ki ama yani Kuzey Kafkasya'da özellikle Dağıstan'da güreşmeyen bir köy yok, öyle diyebilirim. Eti haşlayarak yemek mesela. Bu şimdi çok antropolojik bir olay ve yani bir yemek pişirme yöntemleri bir halkın aslında kökenini de belirliyor. Ve açık ten, kızıl saç olayı bizim Dağıstan'da ve Çeçenistan'da, aynı zamanda diğer Çerkez bölgelerinde de çok yaygındır ama bizim bölgemizde gerçekten Dağıstan'da bu çok belirleyici bir özellik. Kumlu svastika, yani o Sveri diyoruz biz ona avarca. Bunlar dağlarda yerleşmek. Şimdi niye dağlarda yerleşir bir halk? Yani bu tamamen avarlarla ve eski Türk gelenekleriyle alakalı. Dağların özelliği ve dağlara atfedilen kutsiyetle alakalı bir durum. Dolayısıyla bunların da avarlardan geldiğini düşünüyorum. Burada da aslında bir haritasını görüyorsunuz. Ve burada şu batı tarafındaki koyu kırmızı gibi görünen bölgeler yukarıya da çıktıkça, koyu kırmızı değil, özür dilerim, onlar özel bir bölge. Açık kırmızı gibi olan, yani böyle pembemsi gibi olan bölgeler avar bölgeleri. Kuzeye doğru yayılıyor, dikkat ederseniz. Orası avarların bölgesi. Tabii orada birçok başka halk var. Laklar var mesela, Kumluklar var. Bunun gibi Darginler var mesela, diğer büyük bir halk. Dolayısıyla ben burada onu yapmak istedim. Bir gözünüzün önüne gelir belki diye. Hani, Kafkas Dağları biliyorsunuz kuzeyden güneye doğru, güney doğuya doğru iner. Ve onun üst kısmında, kuzey tarafında Dağıstan bölgesi ve avarlar yaşıyor. Ve avarlar sahil kesiminde ya da alçak bölgelerde yaşamıyorlar. Şimdi buradaki resimler özellikle koydum. Şimdi birazdan yine Rusça avarları üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ortak dil aslında sayı olarak çok da fazla oldukları için avarca olarak biliniyor Rusçadan sonra. 850 bin kadar avar yaşıyor, 1 milyon yakın nüfusları. Ve avar kanunun arkada bıraktığı yöneticiler olarak aslında bunu ona bağlayabiliriz. Kendilerini doğal yönetici olarak görüyorlar aslında avarlar. Yapı olarak da biraz sert insanlar zaten. Burada bakır, gümüş işçiliği ve el sanatlarına hemen ben bir değinmek istedim. Çünkü orada bakır madeni ve gümüş madeni çok bolca bulunuyor Dağıstan bölgesinde ve çok kullanılıyor. Bu resimde gördüğünüz onların süslemeleri, yani bu gümüş süslemeler kadınları çok kullanıyorlar. Tabii biraz etnografik bir görüntü, yani tabii sürekli böyle gezmiyorlar yani ama özellikle özel zamanlarında giydikleri kıyafetlerin arasında bunlar da var. Ve bu gümüş kıyafetler kemerlerinde, işte giydikleri diğer bütün o taktıkları takılarında, kemerlerde ve başka böyle sarkan değişik, bu benim Saka Yakutlar'da gördüğüme benzeyen şeyler, süslemeler takıyorlar, değişik. Ve bunları işte özellikle bunun gürültülü yüzükler dedikleri bir şey varmış. Bunu ben Abdullah Kubala'dan aldım bu bilgiyi. Bunlar zil şeklindeler, yani taktıkları zaman şıngırdıyorlar, minik ziller şeklinde. Bunun da kötü şeyleri diye söylüyorlar. Tabii burada kötü ruhlar. Onları korkuttuğu iyi şeyleri çektiğine inanıyorlar. Tamamen şamanik bir inanç. Şimdi konuğa çok önem veriyorlar. Birazdan bu konuya biraz değineceğim ben tekrar biraz sonra bu inanış kısımlarına. Ama Resul Stone'un bir sözü var. Ben yaptığım alan çalışmasında da bunu gördüm. İnanılmaz bir önem veriliyor. Ey yolcu diyor, kapını çalmadan geçersen eğer fırtınalar, boranlar üzerine olsun. Ey konuk, haneden hoşnut kalmazsan eğer boranlar, fırtınalar üzerine olsun. Yani inanılmaz bir önemseme, yani konuk aileden bir ön planda Dağıstanlar için, avarlar için özellikle. Bunun yanı sıra, bu aynı zamanda benim çok alan çalışmam esnasında çok merak ettiğim sürekli bir bizde sofra kurulma, sofra kaldırma durumu olurdu. Bunu hiç anlamazdım küçükken.
O çay sofralarımız meşhurdu bizim mesela. Dağıstan sofrası diyorlar. Ve bunun sebebinin de aslında bu konukseverlik olduğunu anlıyorum. Şimdi değişik bir yapıları var. Hani şey olarak, geçim ekonomisi olarak baktığımız zaman da teras tarımı dedikleri kendilerinin yüzyıllarca uğraşarak, çünkü toprak az, tarım ve hayvancılığa çok uygun değil, yüzyıllarca aileler uğraşarak teraslar oluşturuyorlar ve teras tarımı yapıyorlar. Çok zorlu bir işlem aslında bu ama bu coğrafya için en uygun olan sistem diyelim. Daha göçerli, yani dikey bir hareketlilik var. Hayvanları, şimdi çok sert bir iklim var, kış uzun sürüyor. Hayvanları yukarılara çıkarıyorlar, işte yaylalara diyelim. Ve çok uzun sürmüyor tabii hani o bahar ve yaz dönemi. Daha sonra tekrar aynı şekilde dağdan aşağı indiriyorlar. Bu şekilde bir hayvancılık ilerletebiliyorlar. Çünkü yapıları, yaşadıkları coğrafya sadece buna izin veriyor. El sanatları inanılmaz gelişmiş durumda. Yani bunun dağlarda izole kalmaktan mı olduğu, yoksa yani niye oraya gittikleri de işte hani zaten ilginç bir konu. Yok, aslında ikisi de olabilir. Yani hem izole bir yaşam sürüyorlar aslında. El sanatları inanılmaz gelişmiş durumda. Ama bunun aynı zamanda kökenden olduğunu da kendileri söylüyorlar. Bizim kökenimizden geliyor diyorlar. Değişik ritüeller var. Kurdun ağzını bağlama ritüeli var mesela. Şamanizm ve İslamiyet'in senkretizmi olarak geçiyor. Avarlar çok dik kafalı bir halk. İslamiyet'i çok geç kabul ediyorlar zaten. 16. yüzyıldan sonra kabul ediyorlar. Ve kabul ettikten sonra da bir takım eski inançları, hani pagan diyebileceğiniz ya da şamanizm diyebileceğiniz inançlarını devam ettiriyorlar hala. Bu da onlardan bir tanesi. Kurdun ağzını bağlama ritüeli, yani eskiden pagan dualarıyla yaptıkları o ritüeli ve işte kendi şamanlarıyla yaptıkları, sonra bir işte oranın bir imam ya da mollasıyla beraber Kur'an'dan ayetlerle yapıyorlar. Ama aynı usulle yapıyorlar. Av kültü çok fazla, yani çok büyük, önemli bir kült onlar için. Avcılık çok önemli. Ritüeller, yabani hayvanların vücut parçalarını halk hekimliğinde tılsım olarak kullanıyorlar. Bununla ilgili olarak mesela bir de kurt ve tilki dişleri, nazardan muska olarak çocuk kıyafetlerini dikildi. Anneannemin bir hikayesi var, küçükken anlatırdı bize. Bebekken anneannem eve bir yılan giriyor, büyükçe bir yılanmış. Onu hemen öldürüyor bakıcıları, anneannemin, ve dilini koparıyorlar hemen. Dilini koparıp anneannemin gümüşe batırıyorlar onu ve yakasına takıyorlarmış. Ve o çok, anneanne ilkokula gidene kadar benim yakamda durdu diyordu. O bir muska, yani muska nazara karşı çok iyiymiş. O anlatmıştım. Kurt postu mesela, yani kurt kültü de var bu arada avarlarda. Bunların hepsini ben Rusça kaynaklardan taradım. Yani yazarlar ona göre. Kurt postu idrar kaçırma şikayeti olan çocukların altına yerleştiriliyormuş mesela. Kurt yüreği çocuklara yediriliyormuş. Yani şimdi bir vahşi hayvanın organı pişirilip yediriliyor çocuklara. Cesur olmaları için. Ayı eti, mesela bir yeni alan çalışmamda bir teyzemiz anlattı. Dağıstan'da dedi böyle bir gelen bir konu var, pek de sevmedikleri, istemedikleri bir konuymuş herhalde. Biraz şaka yollu olarak, bizimkilerin espri anlayışı da biraz sert. Şaka yollu ona ayı eti pişirmişler, ayı avlayıp. Bir hanımkalla beraber ayı eti yedirmişler diye anlatıyordu. Yani bu vahşi hayvan eti yemek de herhalde çok da sakınmadıkları bir şey. Ortak ritüelde şenlik yemekleri, doğumdan sonra kadının beslenmesi. Çok özel, buna çok önem veriyorlar. Urba denilen bir işte keten tohumundan yapılan bir tatlı hazırlıyorlar. Ve onu karşı dedikleri yulaf yapası ya da işte kurak dediğimiz bizim şeyle yiyorlar mesela. Kuru kayısı. Onunla beraber pişirip hazırlayıp onunla beraber yiyorlar. Çocuklara at koyma ritüelleri, pardon özür diliyorum. Çocuklara at koyma ritüelleri ve at değiştirme ritüelleri var. Eğer isminin ağır geldiğini düşünüyorlarsa o isim değiştiriliyor. Bizim büyük dayımızda da bu olmuş. İsmini değiştirmişler. Çok hastalanmış. İsmini ne koyduklarını hatırlamadım ama sonradan Fatih olarak değiştirmişler. Şamil de çok hastalanıyor. Ali koymuşlar onun ismini. Atalardan gelen bir isim. Normalde atalardan gelen isimleri koyarlarmış avarlar. Ama eğer böyle bir sorun yaşanırsa hemen değiştiriyorlar ismi. Şamil'de aynı şey olmuş. Şamuli diyorlarmış aslında ama Şamil olarak geçmiş. Şimdi Güneyköy avarlarına biraz, yani Türkiye ve Güneyköy avarlarına baktığımız zaman tabii bir göç olayı var. Çok acı bir hadiseyle
Çerkes sürgününden sonra gerçekleşiyor. Türkiye'ye göç ediyorlar. Ve sadece tabii Türkiye'de benim araştırma yaptığım Güneyköy'üne gelmiyorlar. Fakat Güneyköy en büyük köy. Türkiye'de kurulan avar göçmenlerin kurduğu. Bunun yanı sıra daha ufak gene Güneyköy'de Esadiye ve Sultaniye de var. Ama içinde yaşayan sayısı olarak çok azaldılar. Güneyköy en büyük köy şu anda. Çok yani herkes biliyor ve de ona Küçük Dağıstan deniyor zaten. Dağıstan'da da biliniyor. Hitina Dağıstan diyorlar. Sivas'ta bunun dışında Sivas'ta, Muş'ta, Balıkesir'de, Tokat'ta da Dağıstan köyleri olduğunu biliyoruz. Muşlu Dağıstanlar, Sivaslı Dağıstanlar derler. Mesela bizim köyde çok duyardım. Gelenler oluyor, gelip kalanlar oluyor bazen. Evlenen, arada evlilikler yapılabiliyor. Buradan gelen Dağıstanlar ya da yani avarlar özelinde konuşacak olursak. Tabii göç olayı dediğim gibi Çerkezler önceden zorla gönderiliyorlar, Adigeler ve Apazlar. Ruslar zorla gönderiyor. Onların zaten hikayesi biraz daha eskiye dayanan bir kin diyeyim. Fakat Çeçenler ve Dağıstanlar daha sonra geliyorlar. Bizimkiler en son gelenler, avarlar. 1897'de gelip yerleşmişler bizimkiler. Ve ondan sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar gelme göç devam etmiş. Yani sürekli insanlar gelmeye devam etmişler. Hemen bir anda olup bitmemiş yani. Dağıstanların gelmesi ise aslında yani bir seçenek sunmuşlar Ruslar onlara. İsterseniz gidin. Hatta gitmelerini de, çünkü şöyle orada çok başka olaylar olmuş. İlk başta aslında gitmelerini istemezken daha şöyle yapmışlar. Oraya Rusları yerleştirmeye çalışmışlar. Fakat çok çorak bir bölge, dağlık bölge. Yerleştirememişler Kazakları, Rusları. Ve biraz da huzursuz, çünkü çok ayrımcılık yapmaya başlamışlar halka. Çok yoksul bırakılmış dediğim gibi. Yani aradan geçen bir 20 yıl kadar bir sürede o Çerkes sürgününden sonra ayaklanmalar başlamış Dağıstan ve Çeçenistan'da. Özellikle Dağıstan bölgesinde. Ve bu yüzden de bir süre sonra Ruslar bunları göndermeye başlamışlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu'na gönderiyorlar. Fakat Osmanlı onları Ruslarla savaşmış, savaşkan ve tecrübeli bir halk olmasını önemsiyor. Dolayısıyla ikisinin arasında bir kısmi bir anlaşma olduğunu söylenebilir Osmanlı ile Rusya arasında. Dağıstanların kabul edilmesi için. Çünkü öyle bunlar çok huzursuzluk çıkarıyor. Bir kısmı zaten Sibirya'ya sürülüyor. Onlardan bir tanesi benim büyük dedem. Sibirya'ya sürülüyor oradaki ayaklanmada, 1878'deki ayaklanmadan dolayı. Ve dolayısıyla oradan sonra da artık bu halkı işte biz gönderelim diyorlar. Yani teşvik ediyorlar gitmeye. Zaten ilk gelenlerde, yerleşenlerde geride kalanları sürekli ulak gönderiyorlar. Siz de gelin, hani din kardeşlerimiz burada, bizim hani bizi kabul eden Osmanlı İmparatorluğu burada şeklinde. Ve en büyük gelen nüfus da avar nüfusu oluyor gene. Tabii yanı sıra Kumuklar ve Darginler de geliyor. Bugün şu anda halihazırda biz orada geleneklerimizi yaşatmaya biraz devam etmeye çalışıyoruz. Şurada bir videomuz var, benim çektiğim biraz yarım ama pek iyi yapı çekememişim. Dolayısıyla bizde ayak yer hareketleri demek. Yani o yaptığınız, gördüğünüz, o dansçıların gördüğünüz hareketlerine odoresim deniyor. Bizde lezginka o dansının adı. Bunu geçelim. Çok pardon. Evet. Bu arada köyümüzün görüntüsü bu. Aslında bunu tekrar hatırlatmak isterim. Dağların arasında bir köy, tabii özellikle seçildiğini söyleyebiliriz yerinin. Hatırlatması var babından. Ben burada sadece bir hani üzerinden geçeceğim hızlıca alan çalışmam esnasında elde ettiğim kodlar. Avar soyadlı ve hani onu geçmişe vurgu çok bulunuyor bizde soyadlarında. En önemli kavram yah dediğimiz kavram. Bu aslında Çerkezlerin biraz kabzesine benziyor. O H sesi aynı Rusya'daki H sesiyle. Yah çok önemli bir kavram ve bir aslında avarlara has bir böyle söylediler bana köyümde yaptığım görüşmelerde. Avarlara has hayat felsefesi dediler. Bu ar ve kişilik sahibi olmak, ar sahibi olmak,
verilen sözün tutulması, sessiz olmak, yani her şeyi gülmemek, yani bu da davranış kodlarıdır bunlar. Bunların hepsi aslında yah kavramının içinde yer alıyor. Ve avarlar zaten biraz daha diğerlerine göre, diğer işte darginler ve komuklar da var. Onlara göre çok daha ciddi duran bir halk olarak biliniyor. Yah'tan kaynaklandığı da söyleniyor bunun. Özden ve lah kavramları var bir de. Özdenler, bu iki kavram birbirinin tam tersi. Bu çok detaylı bir konu, buna çok girmeyeceğim bugün. Ama inşallah bu yazdığım tezimde bunu açıklıyor olacağım. Özdenler, özgür insanlar ve öz, yani asiller olarak nitelendirebiliriz. Lahlarsa dışarıdan gelen, işte hani çok da söylemek hoş gelmiyor ama köle dediğimiz insanlar olarak ayırt ediliyor. Espri anlayışları çok kendilerine göre avarların, biraz dediğim gibi hani sert, çok aslında kendi içleri dışarı karşı biraz soğuk duran insanlar ama kendi içlerinde çok esprililer kendi aralarında. Güvendikleri insanlara karşı da çok şey olabiliyorlar, verici ve yardımsever, kendi halkına karşı çok yardımseverdir. Espri anlayışları çok ön plana çıkıyor. Ve burada bazı deyişler yazdım. Mesela Hamakonona Bassadina, Dutski Hamabisogucu, eşek ve falan bir vurgu var. Espiritüel bir şekilde yani yapılıyor bu sözler söyleniyor. Yeri geldiği zaman tabii ki söylüyorlar bunu mesela. Hani eşek demiş kurt gibi nasılsın diye sorduğunuz zaman mesela hani espriyle karşılık veriyorlar. Damatla eşek birdir. Bu dışarıdan gelen damatları biraz gücendiriyor ama bizimkiler çok komik buluyorlar bunu. Ve eşek çok önemli bir hayvan attan sonra avarlar için. İlk başta at geliyor, sonra eşek geliyor çünkü dağlarda çok faydalı olduğu bilinen bir hayvan. Dolayısıyla ona bir vurgu yapılıyor besleyle. Anahtar sözcükler var. Çi, bizdeki kişi demek ve çok anahtar bir sözcük avarcadan. Onun dışında dada, baba, dada baba demek bizde. Baba ise anne demek. Ve bunu ben Slavlara geçtiğini düşünüyorum bizden. Kebet, demirci demek. Kovaç var mesela Macarca'da. Şimdi Macarların da durumu zaten bizimle biraz yakın. Özellikle Dağıstan bölgesine geldikleri için Savar Macarların, yani Sabirlerle beraber gelen Macarların, onlarla bir şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Belki bir etkileşim oldu arada. Çünkü Macar bizde çok farklı bir anlamda phallus demek. Dolayısıyla hani o ataya bir vurgu yapılıyormuş gibi sanki. Dolayısıyla bence o çok belirleyici bir sözcük gene. Avarak ve beterhan da çok belirleyici sözcükler. Avarak bizde avar ya da avarak peygamber demek. Yani kutsiyet atfediyorlar kendilerine vesveyle. Eskiden öyleymiş vesveyle. Beterhansa tanrı demek. Dolayısıyla bu da çok değişik ve özellikle Türkçe'de çağrıştıran bir sözcük. Behol olmak demek fiil olarak. Çok zengin bir dil avarca. Yani biraz da zor açıkçası, ben hala tam çözemedim. Bunun dışında diğer kodlara baktığımız zaman bir Hintçe şey demek, hani erkek gibi adam. Bunu sadece erkekleri söylemiyorlar, kadınları da söylüyorlar. Yani erkek gibi, sözüne güvenilir demek mesela. Çok önemli onlar, çünkü sözünü tutmak zaten avarlarda çok önemli bir olgu. Kadına çok önem veriliyor ve cinsiyet eşitliği var denebilecek düzeyde. Ben görüşmeler yaptığım zaman görüştüğüm birçok avar bana biz anaerkiliz dedi. Yani anaerkil olduklarının bilincinde olan bir halk. Yani büyük ihtimalle eskiden ana soyluydu avarlar, biz Dağıstan'dayken ya da işte belki çok daha önce zamanlar. Ama bu günümüzde kadının erkeklerle eşit haklara sahip olması şeklinde devam ediyor. Bugün de Dünya Kadınlar Günü, hani bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bizde kadının, erkeğin yapıp da kadının yapamayacağı bir şey yok diyebiliriz. Ama bir yani bir yah kavramı var. Her iki tarafı da çok etkiliyor. Ve nasıl davranacaklarını falan özellikle eskiler için çok belirleyici oluyormuş bu. Ama kadınlar tam anlamıyla yöneticidir, yani onu söyleyebilirim bizim köyümüzde. Konuk dediğim gibi çok çok önemli bizim için. Yani köyde de buna dikkat ettim ben. Şu sözü duydum, senin yediğin seni tuvalete, konuğun yediğini cennete götürür. Yani bakış açısı böyle konuğa bizim köylerimizin. Ustarda da çok önemli bir figür. Bu konuya da çok girmeyeceğim ama resmini koydum. Dağıstan'dan gelirken avarları ve diğer işte darginleri ve işte konukları getiren kendisi. Dada baba demek, dediğim gibi, yani bir baba figürü atfedilmiş. Aynı zamanda dini ve sosyal lider. Dini olarak birçok kerametler atfedilen bir lider.
Ve çok da önemli, yani herkesin çok sevdiği, çok saydığı bir kişi. Oradan gelirken getiriyor ve çok kerametler de getirdiği söyleniyor. Ve dediğim gibi bugün hala kendisi çok önemlidir köyümüzde. En önemli kodlardan bir tanesidir. Yani Güneyköy eşittir Uslar'da da diyebiliriz. Bu bizim rahmetli oldu geçen yıl. Hala üzüntüsünü çekiyorum. En son kalan boynuz ustamızdı. Mehmet Atışan Düsüme'de yani devlette de çalışıyordu. Dağların ilim diye bir sanatsal değer kazanıyordu diyor Dalgat, Elmira Dalgat, Dağıstanlı bir araştırmacı yazar. Ve Mehmet amcanın söylemiş olduğu nurlarda yatsın. Çok özel bir insandı gerçekten. Görüyorsunuz elindeki boynuzu. Yani ne kadar güzel bir eserler ortaya koyduğunu tahmin edebilirsiniz. Sanatkar birisi, kökenden geliyor. Hırsı bu kanımızda var diyordu bana benimle konuşurken. Görüşmeler yaptım çok şükür. Bazı kayıtlar alabildim kendisiyle. Evet. Yemeklerimiz burada hemen kısaca bahsedeceğim. Suda haşlıyor, yani haşlama yaparak. Etler de haşlanır bizde, hamur da haşlanır. Özellikle hinkal dediğimiz böyle bir pişirilen, özel sodayla yapılan hinkalımız kaynatılıyor ve o ekmek gibi oluyor. Ve onu hinkalla etle beraber, kaynamış etle beraber yiyoruz. Ve bunun yanında da tabii sarımsaklı bir su hazırlanıyor, o kendi suyuyla etin. Onun içine batırıp yiyoruz. Bu tam olarak avar yemeğidir. Başka birçok çeşidi var hinkalın. Ama en çok bilinen avarlar arasında bu. Suraçet dediğimiz çet ekmek demek avarca. Dolu ekmek demek suraçet. Bu da bizim tavada yaptığımız özel bir çeşit pide. Ama böyle içleri çok özel hazırlanıyor bunların. Mesela kıyması sirkede bekletilir gibi. Ya da işte peynire nisu deriz. Nisu da mesela kesilmiş sütten yapılır. Bekletilir o süt. 1-2 gün şeyin arkasında, sobanın arkasında öyle anlattılar bana. 2-3 gün bekliyorlarmış. Ondan sonra çıkan işte o dibe çöken çökelek kısmını alıp bir takım işlemlerden geçiriyorlar. Yani değişik bir iç hazırlama usulleri var. Bokara kan dedikleri et kurutma hala devam ediyor. Yani günümüzde tabii devam etmiyor ama yapan birkaç kişi bulunabiliyor. Et kurutma, yani kurutulmuş et bizim köyümüzün hani alameti farikası da diyebiliriz. Bakuk ve natuh dediğimiz şekerden tatlılarımız var. Başka da zaten bir tek biraz önce bahsettiğim karş var o. Lausa kadınları yedirilen en çok. Ama biz kendimiz de yapıyoruz onu çok sevdiğimiz için. Tatlılar bu şekilde. 2 saat çevir, yalnız bunlar da özel bir şekilde yapılıyor. Yani mesela bakuk hazırlanması çok zordur. 2 saat kadar çevirmeniz gerekiyor o unu. Ve çok zor hazırlanıyor gerçekten. Eskiler çok yapardı, şu anda da çok fazla, belki birkaç aile yapıyordur yani. Semaverde çay içmek ve çay sofralarımız çok meşhur dediğim gibi. Şarap geleneği, yani bizimkiler de çok herhalde İskit Ataları gibi çok içki içen insanlar. Orada yaptıkları şarap geleneğini buraya da getirmişler ve ilk geldikleri zaman sürekli yapıyorlarmış. Mesela günümüzde tabii ki artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Bir de kabak tatlısı geleneği. Ben yavaş yavaş bitiriyorum sözlerimi zaten. Birkaç tane resim paylaşacağım sizinle. Bu kabak tatlısı geleneğinin de ben çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yılbaşında bizim yılbaşı yemeği tatlımız. Her yılbaşında bunu yapıyorlar. Büyük ev dediğimiz bizim Uslar dedenin yerleşmiş olduğu evde mutlaka yaptırılırmış. İnsanlara da yaptırılırmış. Çünkü onun kötü ruhları uzaklaştırdığı düşünülürmüş kabak kokusunun. Dolayısıyla şu anda bile hala biz onu devam ettiriyoruz. Annemle mesela hemen işte bir kış gecesi ya da işte yılbaşı gecesi hemen bu yapılır bizde. Ama bunun bir şamanik geleneği geçmiş var işte. Ve bunun da ben sevaplara geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu bir en son dinleyelim. Bir saniye. Şimdi olacak. Bu bizim konumuzun sesini duymanız için özellikle aslında istemiştim ama bir problem var ama bir saniye. Bir kere daha deneyelim. Benim köyden yaptığım şeyler, kayıtlar. Bunlar o yüzden pek de iyi olmadı aslında ama
böyle. Bir de ben yine köyümüzden çektiğim bazı resimler var. Yine bu da Aslan'dan gelmiş. Bunu Mehmet amca yapmamıştı. Üzerindeki hayat çiçeğine benzeyen motif dikkatimi çektiği için bunu çekmiştim. Kamçı sapları çok yapılırmış eskiden gümüş kakmayla. Ve kamçı sapını görüyorsunuz. Bir de kamçıyı da görüyorsunuz orada. Bunlar eskiden inanılmaz bizim köye yani yerleştikleri zamanlar bundan çok yapıyorlarmış ve çok satılıyormuş mesela yani hem dışarı İstanbul'da hem de Türkiye'ye yurt dışına da satılıyormuş bunlar. Tabii günümüzde artık çok zor bir iş bu. Bir abimiz vardı, o anlattı. Bunu ben öğrenmeye çalıştım ama gençtim, çok zor geldi, bıraktım dedi yani. Dolayısıyla bu çok özel bir işçilik. Burada gümüş işçiliği görüyorsunuz. Şu ortadaki bilezik Dağıstan'dan gelen, üzerinde gün ay var. Bunun yanı sıra Umut Sokul'da yapılıyor. Bu ortadaki gördüğünüz tel kakma. Gene bu çok özel bir işçilik bu da. Sağ tarafta da gene boynuzdan yapılan süs eşyaları bizim köyümüzden. Yemeklerimiz böyle. Hinkalın çeşitleri var. Yani bu hinkal değil, biraz önce bahsettiğim. Bu seka hinkal diyoruz. Buna ekşili hinkal. Diğeri de teren hinkal. Bu da sütle yapılıyor. Yani değişik hinkallar var. Çeşitli boylar, oradaki çeşitli hinkallar yapmışlar. Tatlılardan işte bu sol taraftaki bakuk natu çok bu şekilde yani karamelize şekerle, diğeri de un helvası gibi ama biraz daha farklı yapıldığı için zor bir hazırlanma süreci var. Sağ taraftaki özel bir yemek. O da bizim köyümüzde aşure şekerli yapılmaz, tuzlu yapılır. O da muh denir onun da ismini. Ben muhtan mı geliyor acaba diye bir düşünüp merak ettiğim oldu yani. Muh bu şekilde yani bizdeki aşure bu şekilde diyebiliriz. Ustarda da burada görüyorsunuz hani yüzünün ifadesi ve yüz hatları tam olarak İskit yüzü olduğunu düşünüyorum. Elmacık kemikleri, göz yapısı, bizimkilerin göz yapısı biraz elmacık kemikleri çıkık ve gözleri biraz aşağı doğru çekiktir. Mavi gözlü, tabii çok fazla mavi göz var köyümüzde. Kızıl saç da çok bulunuyor, biraz önce bahsettiğim gibi açık mavi gözlü. Dolayısıyla hani avarların birçok kodunu hala aslında köyümüzde yaşatmışız. Şimdi biraz değişiyor bazı şeyler tabii ama maalesef bazı şeyler değişmekle beraber hala onları sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden tezimi yazıyorum zaten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.